Merhaba, bugün herkesin yaptığı tavuk pilavın haricinde farklı bir yöntemle tavuk pilavı tarifi paylaşacağım. Bu vereceğim tarifin en iyi yanlarından bir tanesi, tavuk iki farklı şekilde uzun süre piştiği için daha yumuşak ve tandır tadında oluyor. Pirinç pilavı ise elinizde et suyu, tavuk suyu olmasa bile tavuk suyunu kendimiz çıkaracağımız için daha da lezzetlenerek pişiyor. Ülkemizde de Trakya bölgesinde sıklıkla tüketilen bir tariftir. Hadi şimdi yapımına geçelim. Tarife pirinçleri ıslatarak başlıyoruz. Ben 1,5 su bardağı pirinç ile hazırlayacağım. Siz dilediğiniz miktarda pirinç kullanabilirsiniz. Ne kadar su eklemeniz gerektiğini fırına vermeden önce sizlere söyleyeceğim. Pirinçleri bir kaba aldıktan sonra üzerini geçecek kadar soğuk su ekliyorum. Soğuk suda yaklaşık 10 dakika kadar bekleteceğiz. Pirinçler suda beklerken bu sırada kullanacağımız eti haşlayacağız. Ben tavuk baget kullanıyorum. Tavuk baget yerine kırmızı et veya tüm tavuğu parçalayarak da kullanabilirsiniz. Kullanacağınız eti tencereye aldıktan sonra üzerini geçecek kadar su ekliyorum. Bu tarifte hem tavukları hem de tavuğu haşladığımız suyu kullanacağımız için tavuğun suyu da önemli. Tavuk suyunu lezzetlendirmek adına 2 adet defne yaprağı ve biraz da tane karabiberi üzerine ekleyip tavuklar haşlanana kadar pişiriyoruz. Pilavın içine de sebze olarak 1 adet orta boy soğan ve küçük 1 adet havuç kullanacağım. Havuç aynı zamanda güzel bir renk verecektir. Soğanı yemeklik doğruyorum. Soğanları bir tabağa alıyorum. 1 adet havucu da ortadan ikiye keserek küçük küçük doğruyorum. Şimdi pilavı da hazırlamaya başlayabiliriz. Tavuk burada haşlanırken yan kısımda da pilavın hazırlığını yapabilirsiniz. Bir tavanın içine dolu dolu 1 yemek kaşığı tereyağını alıyorum. Tereyağın üzerine de yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekliyorum. Yavaş yavaş tereyağı eritiyoruz. Yağ tamamen eridikten sonra doğramış olduğumuz soğanları da tavaya alarak soğanlar tamamen yumuşayıncaya kadar tavada çeviriyoruz. Suda beklettiğim ve birkaç kez iyice yıkadığım pirinçleri soğanların üzerine ekliyorum. Renk vermesi için 1 adet havucu da pirinçlerle birlikte 4-5 dakika daha kavuruyoruz. Son kez karıştırıyorum. Son olarak pilavın tuzunu veriyorum. Tuzu kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tuzla birlikte bir kez daha karıştırıp hazır hale getiriyorum. Ocağı kapatarak kenara alıyorum. Hem pirinçler hem de tavuk hazır olduğu zaman hem tavuğun üzerine kızartmak hem de pirinçleri pişirmek için uygun bir fırın tepsisinin içine alıyoruz. En alt kata sebze ve pirinçleri alıyorum. Ve tabanına yayarak düzeltiyoruz. Tavuğun haşlanmış o beyaz görüntüsünü sevmediğim için salça ile bir miktar üzerinin kızarmasını sağlayacağım. 1 yemek kaşığı domates salçasının üzerine bir miktar su ekleyerek kıvamını biraz yumuşatıyorum. Daha sonra bu salçalı suyun içine çeşitli baharatlar ekleyerek tavuğu biraz daha lezzetlendireceğim. Ben kekik, karabiber, tuz ve kırmızı toz biber kullandım. Siz dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Çok az daha su ekliyorum. Bu kıvamda olması idealdir. Artık tavukların üzerine sürebiliriz. Haşlamış olduğumuz tavukları yerleştiriyoruz. Şimdi pirinçlerin suyunu ekleyeceğim. Oran bir ölçek pirince 1,5 ölçek sıcak sudur. Ben 1,5 bardak pirinç kullanmıştım. Toplam 450 mililitre tavuk suyunu da üzerine ekliyorum. Fırına vermeden önce tavukların üzerine de yapmış olduğumuz salçalı baharattan sürüyoruz. Bu sayede daha güzel kızarmış bir görüntüsü olacaktır.
ve artık fırına girmeye hazır. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişiriyoruz. İlk 15 dakika üst rafta, kalan sürede de alt rafta pişireceğiz. Bu sayede tavuklar kızarırken pirinçler de kurumamış olacaktır. Yemek toplam 35 dakika boyunca fırında kaldı. Bu fırında bekleme süresi kullanmış olduğunuz pirincin azlığına, fazlalığına ve tepsinin küçüklüğüne, büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Benim verdiğim ölçülerde yaklaşık bu boyda bir tepside yaparsanız 35-40 dakika arası yeterli olacaktır. Servis tabağına alıyorum. Yakın çekim pilavı ve tavuğu da sizlere göstereyim. Pilav gayet güzel tane tane pişmiş. Tavuktan da şöyle bir parça koparayım. Yumuşacık. Oldukça lezzetli bir akşam yemeği oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.